Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün ev yapımı lez tarifi vermek istiyorum sizlere. İsterseniz baharatlı, isterseniz sade olarak yapabileceğiniz şahane bir patates çipsi. Hiç bekletmeden direkt tarifimize geçelim. 2 veya 3 adet kızartmalık patatese ihtiyacımız var. Patateslerimizin kabuklarını soyalım. Kabuklarını soyduğumuz patatesleri güzelce yıkayarak kurutalım. Bir patates soyucu yardımı ile ince dilimler halinde keselim. Eğer evinizde patates soyacağı yoksa bir bıçak yardımıyla da ince olacak şekilde doğrayabilirsiniz. Ben bir kısmını patates soyacağı ile bir kısmını da bıçak yardımıyla kestim. Ama patates soyacağı ile kestiğimlerim daha lezzetli oldu. Bunu da belirtmek istiyorum sizlere. Eğer varsa patates soyacağı ile hepsini dilimler haline getirmenizi tavsiye ederim. Evet, kestiğimiz patatesleri bol su yardımıyla yıkayalım. Fazla nişastasını atması için elimizle karıştıralım. Ve suyunu süzerek tekrardan yıkayalım. Bunu musluk altında da yapabilirsiniz. Ben size göstermek için bu şekilde yaptım. Evet, bol suyla tekrardan yıkayalım. Üzerine 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi ekleyelim. Evet, fazla suyunu süzdürerek bir tepsiye yayalım ve kuruması için bekleyelim. Ben rulo peçeteyle kurulama yaptım vaktim olmadığı için. Evet, uygun bir tavaya bolca ayçiçek yağı alalım ve ısıtalım. Bir tane yağın içine atalım. Eğer kızarıyorsa diğerlerini de teker teker birbirine yapışmayacak olacak şekilde atalım ve kızartalım. Tavayı fazla doldurmayalım. Azar azar kızartalım. Evet, ara ara karıştıralım patateslerimizi. Kızaranları alalım ve diğer patatesleri aynı yöntemle azar azar olacak şekilde kızartmaya devam edelim. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, kalan son patateslerimi de kızartıyorum ben. Kızartma aşaması biraz uzun sürüyor. Küçük bir tava kullandığım için.
Evet, leğenlerim kızardı. İsterseniz sade olarak tüketebilirsiniz. İsterseniz benim gibi baharatlı da tüketebilirsiniz. Damak tadınıza göre tuz ilavesi yapalım. Kekik ve kırmızı toz ilavesi yaptım ben. Daha farklı baharatlar da kullanabilirsiniz. Evet, baharatları ekledikten sonra her tarafına gelecek şekilde karıştıralım elimizle kırmadan. Evet, afiyet olsun deneyecek olanlara şimdiden. Ben lezzetinin bu kadar güzel olacağını hiç tahmin etmiyordum. Bundan sonra kendi lezzetimi kendim yapmayı düşünüyorum evimde. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bunları da izlemeyi unutmayınız.